Cesareti ve yaşam biçimiyle tarihin en bilinen transgender'ı olan Danimarkalı ressam Lili Elbø'nün hayat hikayesi sizlerle. Lili Elbø, 28 Aralık 1882 tarihinde Danimarka'nın Vejle kentinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Einar Magnus Andreas Vigna adını verdi. Yaşıtlarına göre sanatsal bakış açısı oldukça gelişmiş bir çocuk olan Einar Vigna, ailesiyle birlikte Kopenhag'a taşınıp Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimi almaya başladı. 1902 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde Gerda Gottlieb ile tanışan Einar Vigna onu görür görmez aşık oldu ve 1904 yılında kendisiyle evlendi. Aynı yıl Charlottenburg Sanat Galerisi'nde resimlerini sergileme fırsatı bulan Gerda, bu sergi sayesinde Danimarka'da bulunan Politiken gazetesinden 1907 yılında illüstrasyon ödülü kazandı. Her şey, portresini çizdiği balerinin çizim modeli olan Ulla Poulsen'in bir gün Gerda'ya gelememesiyle başladı. Resmi tamamlamak için kaybedecek vakti olmayan Gerda, eşi Einar'dan balerin kıyafetlerini giyip kendisine model olmasını istedi. Her ikisi de sanatçı algısı taşıdıkları için Einar bu isteği garipsemedi. Ancak tek bir talebi vardı. O da bu durumun kimse tarafından bilinmemesiydi. Einar çorapları giyip elbiseyi üzerine tuttuktan sonra Gerda'nın karşısında pozunu verdi. Einar, Gerda'nın diğer çalışmalarında da model olarak eşlik ederken bu süreç ruhunda değişikliklere yol açtı. Hayatı bir kadın olarak yorumlamaya başlayan Einar, bu değişimi Gerda'dan da gizlemeyi tercih etti. İlerleyen dönemde Gerda'nın Einar ile olan portre çalışmalarına denk gelen Ulla Poulsen, kadın kıyafetleri içinde poz veren Einar'a Lili ismini kullanmasını tavsiye etti. Gerda'nın Einar'ı çizdiği portreler dönemin sanat eleştirmenleri ve sanatseverleri tarafından çok beğenilirken herkes tablolardaki badem gözlü kadının kim olduğunu merak etti. Geçen zamanla birlikte Einar artık ruhundaki değişimi gizleme gereği duymadı ve Lili adlı karaktere bürünüp fırsat buldukça kadın kıyafetleri giyinmeye başladı. 1912 yılında Einar Vigna, Gerda Gottlieb ile birlikte tercihinden ötürü baskı altında olmayacağı Paris'e taşındı. 1913 yılına gelindiğinde badem gözlü kadının kim olduğu ortaya çıktı ve o yılların Danimarka'sında bu gerçek hiç hoş karşılanmadı. Einar'ın zaman geçtikçe uzaklaştığını gören Gerda, ilişkilerinin eskisi gibi olması için çok çaba sarf etti. Ancak bu konuda hiçbir ilerleme kaydedemedi. Einar, ruhundaki değişimin bedenine de yansımasını istedi ve yaptığı araştırmalar sonucunda Berlin'deki Alman Cinsel Bilimler Enstitüsü'nün varlığını öğrendi. Klinikte testislerin cerrahi olarak çıkartılıp vajinoplasti işlemi ile vücudunun erkekten kadına kalıcı olarak dönüştürülebileceği bilgisine ulaşan Einar, gerekli işlemleri başlatmak için Almanya'ya gitti. 1930 yılında Einar, cerrahi kastrasyon prosedürü olan 4 ameliyattan ilkine Berlin'deki seksolog Magnus Hirschfeld gözetiminde girdi. Ameliyatla testisleri alınan Einar ressamlığı bıraktı. Çünkü artık kendisi Lili'ydi ve ona göre resim yeteneği olan kişi artık bedeninde ve ruhunda yaşamayan Einar Vigna'ydı. 1930 yılında Danimarka Kralı 10. Christian, Einar'ın Gerda ile olan evliliğini iptal etti. Daha sonra bir kadından alınan yumurtalığı yerleştirmek için Einar'a Dresden'de bulunan hastanede ikinci bir ameliyat daha yapıldı. Üçüncü ameliyat
penisin ve skrotumun çıkartılması, 4. ameliyat da uterusun nakledilmesi ve bir vajinal kanalın oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi. Tüm bu ameliyatlar Aina Vigna'nın adını ve cinsiyetini yasal olarak değiştirmesine imkan yarattı. Geçirdiği operasyon sonucunda Lily, Dresden'ın içinde bulunan Elbe ismindeki nehri yeniden doğduğuna inandığı için soyadı olarak kullanmayı seçti. Lily Elbe, o dönemde ilişkisinin olduğu Fransız sanat eseri satıcısı Claude Lejeune ile evlenip çocuk sahibi olmak için ölüm riskine rağmen rahim yerleşimi ve vajina yapımını içeren 5. ameliyatın oldu. Ancak 13 Eylül 1931 tarihinde ameliyat sonrası oluşan komplikasyonla kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Lily Elbe bir kadın olarak Dresden'daki Trinity mezarlığına gömüldü. Lily Elbe'nin mezarı 1950 ile 1960 yılları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kaldırıldı ve o alana başka kimse gömülmedi. Lily Elbe'nin hayatının konu edildiği The Danish Girl adlı filmin yapımcıları 22 Nisan 2016 tarihinde Lily Elbe'nin hafızalardan hiç silinmemesi için aslına sadık kalınarak sembolik bir mezar inşa etti. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.